Sorunların bir türlü bitmek bilmediği bir ada. Kıbrıs. Burası Akdeniz'in 3. büyük adası. Ada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak ikiye ayrılmış durumda. Ama dış dünyaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'nin işgali altında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye hariç hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Peki yavru vatanımız dediğimiz bir türlü paylaşılamayan Kıbrıs'ta bugüne kadar neler yaşandı? İşte dünüyle bugünüyle Kıbrıs gerçekleri. Kıbrıs'ta tarih boyunca Mısır, Hitit, Roma, Bizans gibi birçok uygarlık hüküm sürer. Kim o bölgede egemenlik kurmak isterse Kıbrıs'ı almak ister. 16. yüzyılda Kıbrıs Venediklilerin elindedir. Bu ada Doğu Akdeniz'de Osmanlı'ya ait gemilere akın yapan korsanların sığınağı haline gelmiştir. Osmanlı'nın yol güvenliği tehdit altındadır. II. Selim Kıbrıs'a çıkartma yaparak 1571'de fetheder. Artık Osmanlı Doğu Akdeniz'e tamamen hakimdir. Kıbrıs adası tam 307 yıl boyunca Osmanlı'nın yönetiminde kalır. 1877-78 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı olan 93 Harbi ile Osmanlı yenilgiye uğrar. Ama Ruslara bu yenilgiden dolayı ödün vermek istemezler. Birleşik Krallığın isteği üzerine Osmanlı Kıbrıs'ı geçici olarak onlara kiralar. Mülkiyet hala Osmanlı'nındır. Ama yönetim artık İngiltere'nin elindedir. Seneler geçer, 1. Dünya Savaşı başlar. Osmanlı, İngiltere'nin karşısında bulunan Almanya'nın yanında savaşa katılır. İngiltere ev sahibinin onu düşman olduğunu görünce, madem öyle bu ada artık benim kardeşim, vermiyorum geri der. Kıbrıs Osmanlı İmparatorluğundan koparılmıştır. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda da yenik çıkınca Lozan Anlaşması'yla adadaki tüm haklardan vazgeçmek zorunda kalır. 1925 yılında Kıbrıs kraliyet kolonisi ilan edilir. Ama adada Rumlar ve Türkler yaşamaktadır. Rum halkı ayaklanmaya başlar. Rumlar adada İngilizleri istemiyordur. Kilisenin duvarlarına bir kelime yazılır: Enosis. Enosis, Kıbrıslı Rumların Yunanistan'la birleşme planıdır. 1950 yılına gelindiğinde Kıbrıs'ta Rumların Enosis talebi gitgide artar. Aslında Enosis, başlangıçta sömürge düzenine karşı olarak oluşmuştur. Rumların bağımsızlık umuduyla yeşermiştir. Ama kimse bu topraklarda yaşayan Türkleri hesaba katmamıştır. Bu topraklar onlara da aittir. Kıbrıslı Türklerin düşüncelerini soran yoktur. 15 Ocak 1950'de Rum Kilisesi Türk halkından gizlice bir oylama yapar. Birleşme yani Enosis %96 oranla evet çıkar. Yunanistan birleşme isteğini 1954'te Birleşmiş Milletler gündemine taşır. Türkiye tabii ki bu isteğe karşı çıkar. Haliyle adada Türkler olduğu için bu istek Birleşmiş Milletlerce reddedilir. Artık Rumların önündeki en büyük engel Türklerdir. Türklere topraklarını terk etmeleri için yıldırma politikaları uygulamaya başlanır. Türklerin doğdukları, büyüdükleri, kendi topraklarından vazgeçmeye niyetleri yoktur. Kıbrıslı Rumlar Grivas önderliğinde EOKA adlı silahlı örgütü kurar. Grivas, adadan gönüllüler toplayarak onları Yunanistan'a eğitime götürür. 4 yıl sonra 1954'te yurtlarından geri dönüp önce İngilizlere saldırırlar. Sonra da hedeflerine Enosis'e karşı olan Kıbrıslı Türkleri alırlar. Öyle ya da böyle Türkler bu adayı terk etmelidir. Saldırılar artar. Yunanistan'dan silahlar getirilir. 33 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalır. İnsanlar kendi topraklarında güvende değildir. Köylüler kendilerini savunmak istese de hiç silahları yoktur. Türkler Taksim yani ayrılma ister. Türk-Rum çatışmaları gitgide artar. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye 29 Ağustos 1955'te 1. Londra Konferansı'nda bir araya gelir. Kıbrıs'ın geleceğini masaya yatıracak ve tartışacaklardır. Bu iş masada çözülmelidir. Yunanistan Kıbrıs'a bağımsızlık ister. Türkiye ise eğer İngiltere adadan çekilirse Kıbrıs'ın kuzeyi bir il olarak Türkiye'ye katılsın, bu iş tatlıya bağlansın der. Yunanistan bu teklifi kabul etmez. Biz sizi, Türkleri taraf olarak bile görmüyoruz derler. Konferans daha doğru düzgün bile toplanamadan dağılır. Baskılar gitgide artar. EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön veren iki isim, Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük, Türkiye'den yardım istemek için Ankara'ya gider. Dışişleri Bakanı Fatih Zorlu'yu ikna ederler. TMT yani Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı kurulur. Artık EOKA'nın karşısında kendilerini savunabileceklerdir. 1958 yılında Kıbrıs'a sahte İş Bankası müfettişi kimliğiyle Ali Conan adlı biri gelir. Ama aslında o Kıbrıs'a giden ilk TMT komutanı Piyade Albay Ali Rıza Vuruşkan'dır. Kıbrıs'ta TMT'yi örgütler. Türklere ilk silah sevkiyatı da böylece yapılmış olur.
Kıbrıs'ın suyu iyice ısınmıştır. Birleşmiş Milletler toplantısı yapılır. Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları bir araya gelir. Kıbrıs günlerce tartışılır. Yunanlılar kendilerinin adaya 650 asker, Türklerin 150 asker yollamasını ister. Ankara 150 rakamını çok az bulur. Adnan Menderes sayının eşitlenmesini ister. En sonunda denge kurulur. Ülkenin güvenlik gücü olarak 650 Türk, 950 Yunan askeri garanti edilir. 11 Şubat 1956'da da taraflar arasında Zürih ve Londra anlaşmaları imzalanır. Bir sömürge toprağı olan Kıbrıs, 16 Ağustos 1960'da iki toplum lideri tarafından imzalanan anayasayla resmen bağımsızlığına kavuşur. Kıbrıs'ta Cumhuriyet ilan edilir. Bu topraklarda tarihte ilk kez bağımsız bir devlet kurulmuştur. İngilizler adadan çekilmişlerdir. Adanın %80'i Rum, %20'si Türktür. Ama artık Türk azınlık Rum çoğunluğu karşısında ezilmeyecektir. İki toplum da aynı haklardan yararlanacaktır. Anlaşmaya göre Rum Cumhurbaşkanı Rum toplumu tarafından, Türk Cumhurbaşkanı yardımcısı ise Türk toplumu tarafından seçilecektir. Başpiskopos Makarios Cumhurbaşkanı, Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Artık Kıbrıs'ta 3 garantör yani güvenceci devlet vardır. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. Eğer biri mızıkçılık yapıp anayasal düzeni yıkmaya kalkarsa bu üç devlet Kıbrıs'a askeri müdahale yapabilecektir. Herkes memnunken Makarios anlaşmaya birden karşı çıkmaya başlar. Garantör ülkelerden antlaşmanın maddelerinin yeniden düzenlenmesini ister. Ama reddedilir. Rumlar anayasayı değiştiremeyince Türkleri silahla sindirmek isterler. İktidarı Türklerle paylaşmak istemezler. Türkleri bu adada istemiyoruz. Onlara verilen hakları hiç istemiyoruz derler ve yine silaha sarılırlar. Türk mahalleleri ateşe verilir. Ankara ardı ardına Makarios yönetimine, Atina'ya uyarılar yapar ama takan yoktur. Adaya gizlice 20 bin Yunan askeri yollanacaktır. Dönemin başbakanı İnönü, Yunanistan'a aba altından sopa göstermek için 4 Haziran 1964'te Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Ama o sıralar Türk donanması bu çıkartmaya hazır değildir. Çıkartma gemisi dahi yoktur. İnönü biraz da müdahalenin durdurulmasını, Amerika'nın Kıbrıs sorununa el atmasını istediği için engel olacağını bile bile Amerika'ya Kıbrıs'a çıkma kararını bildirir. Amerika Başkanı Johnson ertesi gün İsmet İnönü'ye ağır bir mektup yollar. Türkiye'yi Kıbrıs harekatından vazgeçmesi için açık açık tehdit eder. Johnson mektubu Türk-Amerika ilişkilerinde bir dönüm noktası olur. Türk donanması geri döner. Zaten İnönü'nün istediği de budur. Doğru zaman şimdi değildir. Güçlü bir ordu hazırlanmalıdır. Bu sırada Rauf Denktaş, Makarios tarafından persona non grata yani istenmeyen adam ilan edilir. New York'tan Birleşmiş Milletler görüşmelerinden dönüşünde adaya alınmaz. Kıbrıs'a girişi yasaklanır. Ama direniş için adaya gizlice girerken tutuklanır. Daha sonra ise serbest bırakılır. Kıbrıs cadı kazanına dönmüşken 1967 yılının Nisan ayında birden Yunanistan'dan darbe haberi gelir. Yunanistan'da parlamento kapanır ve Albaylar Cuntası yönetime el koyar. Cunta'nın liderliğini yapan Yorgo Papadopoulos, Helenizmin tekrar dirilmesini savunur. İlk iş olarak da Kıbrıs'a el atar. Yunanistan'dan Kıbrıs'a ağır silahlar gider. EOKA lideri Grivas, Yunan cuntasının emirlerini yerine getirir. Türk bölgelerini teslim alırlar. Ama bu defa Yunan cuntasıyla Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un arası bozulur. Makarios askeri rejimin sürekli emirler göndermesinden rahatsız olur. Makarios, eğer bir gün Enosis olacaksa askerin iktidarı sırasında olmamalıdır der. Junta bakar ki Makarios çıkıntılık yapıyor. 15 Temmuz 1974 gecesi yüzlerce silahlı asker başkanlık sarayını basar ve darbe yapar. Makarios yan bahçeden son anda bir İngiliz helikopteriyle Malta'ya kaçarak canını kurtarır. Makarios yerine yeni Cumhurbaşkanı EOKA'nın tetikçisi, yüzlerce masum insanın ölmesine sebep olan Nikos Samson olur. Kıbrıs'ta Helen Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini ve adanın Yunanistan'a bağlandığını açıklar. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Enosis için yıkmışlardır. Kıbrıs'taki Türkler panik halindedir. Garantör ülke olan Türkiye'den yardım beklerler. Ama Türkiye'de işler biraz karışıktır. 12 Mart 1971 askeri muhtırasının etkisinden sonra 1973 seçimlerinde halk Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit'i seçmiştir. Ama milletvekili sayısı tek başına iktidar olmasına yetmez. Görüş olarak birbirine taban tabana zıt iki parti,
Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyon oluşturmuş, hükümet krizleri devam etmektedir. Yunanistan garantörlük statüsünü zaten ihlal etmiştir. Bu durumda Ecevit, İngiltere ile beraber Kıbrıs'a ortak müdahalede bulunmak ister. Hukuki olarak Türkiye haklı olsa da İngiltere müdahale etmek istemez. Türkiye tek başına kalmıştır. Ecevit artık kararlıdır. Askeri bir müdahale şarttır. Kıbrıs krizinin ardından bütün ülke Yunanistan'a karşı Ecevit'in, Karaoğlan'ın yolunda birleşir. Türk milleti gerçek bir millet olduğunu tekrar göstermektedir. Türkiye'den 48 saat müddet istenmiştir. Bu sırada Genelkurmaylıkta hazırlıklar yapılır. 19 Temmuz'da Türk donanması Mersin limanından ayrılır. 48 saatlik süre dolmak üzeredir. Ecevit artık kimsenin sözünü dinlemeyeceklerini söyler. Karar alınmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı başlatılacaktır. 20 Temmuz sabahı Rauf Denktaş'a sabah 5'te Türk donanmasının Kıbrıs'a geleceği söylenir. Saat tam 5'te Kıbrıs Türk radyolarında Türkiye'nin havadan ve denizden çıkartma yaptığı anons edilir. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Ama ne gelen vardır ne giden. Kıbrıslı Türkler bizimkiler yine geri döndü diyerek umutsuzluğa kapılırlar. Ama bir şeyi hesaba katmayı unutmuşlardır. Türkiye ile Kıbrıs arasında bir saat zaman farkı vardır. Bu küçük hata geri dönülemez sonuçlara mal olabilirdi. Ama Türkler defalarca müdahaleden geri döndüğü için Rumlar Türklerin yine blöf yaptığını düşünür. Hatta Rum radyolarında alay eder gibi sürekli "Bekledim de gelmedin" şarkısını çalmışlardı. Haliyle bu anonsları da ciddiye almazlar. Türklerse Bayrak Radyosu'ndan "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısıyla karşılık verir. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Sabah 6'da nihayet denizden top sesleri gelmeye başlar. Beşparmak dağlarında paraşütlerle yüzlerce Türk askeri görülür. 4 minutes past 6 and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. Over there, Alan. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Çıkartma gemileri karaya ulaşır. 8.000 asker adaya ulaşmalıdır. İndirme yapan askerler diğer birliklerle birleşmek için dağları aşmak zorundadır. Ama Beşparmak dağları zorludur. Rum direnişi başlar. Her kayanın altı temizlenmeli, düşmanlar imha edilerek ilerlenmelidir. Harekat beklenmedik şekilde uzamıştır. Vakit geçmekte, birliklerimizin buluşması zorlaşmaktadır. Hava karardığındaysa helikopterler bir şey göremediği için askerlerimize destek veremez. Karanlıkta kendi askerimizi vurabileceğimiz için denizden gelen ateş desteği de kesilir. Mehmetçik Beşparmak dağlarında tek başınadır. Gün doğana kadar da direnmelidir. O gece başta Karaoğlan Bülent Ecevit olmak üzere pek çok devlet görevlisi sabaha kadar uyumaz. Türk askerinden hiçbir haber alamazlar. Sabah vakti gün doğumuyla Türk jetleri görünür ve herkes derin bir nefes alır. Bir yandan da Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırabileceği düşünülür. Yunan uçaklarının Türkiye'de radarlarda görüneceği an beklenir. Ama Yunan askerlerinin hiçbir hazırlığı yoktur. Hatta Yunan hükümeti adına konuşacak doğru düzgün biri de yoktur. Türk birliklerinin Kıbrıs'a harekatı üzerine junta yönetimi de çökmüştür. Birden Yunan konvoyunun Kıbrıs'a doğru yola çıktığı haberi gelir. Türk Hava Kuvvetleri'ne Kıbrıs açıklarındaki gemiyi vurma emri verilir. Ama gemide Türk bayrağı vardır. Yunanlıların kandırmak için gemiye Türk bayrağı astığını düşünürler. Gemi vurulur. Vurulan gemi Kocatepe gemisidir. Türk gemisidir. Kocatepe yanlış emir sonucu Türk uçakları tarafından batırılmıştır. 67 personel ve askerimiz şehit düşmüştür. 21 Temmuz pazar sabahı Türk askerleri Beşparmak dağlarını Rumlardan aldıktan sonra zeybek oynarlar. Kıbrıs'taki Türk halkının yanına ulaşırlar. Halk onları sevinç gözyaşlarıyla karşılar. Bölüklerim çok yorgundu. Zorlu bir uçuş, iniş ve harekat bölgesine intikali başarmışlardı. Çok yorgundular. Uzun bir karayolundan gelip bu işi başarmışlardı. Buna rağmen bu yorgunluğa geceye ve harekatın en zorlusu olan, düşman tarafından çok iyi bilinen bir arazide, ormanlık, örtülü, kayalık bir arazide
düşmanla tereddütsüz çatışmaya girdiler. Ben şahsen Mehmetçiğimin kabiliyetinden gurur duyuyorum. Ayrıca arz etmek istediğim bir husus var. Biz millet olarak gerçekten âlicenap bir milletiz. Büyük bir milletiz. Biz düşmanımızın dahi mert olmasını isteriz. Fakat karşımızdaki düşman maalesef burada öyle hunharca insan öldürmüştür ki bunları kendim gördüm ve arz ediyorum. Bunun bilinmesinde tarih önünde fayda var. Halk artık Rum çetelerinin tacizinden, zulmünden kurtulacaktır. Bu sırada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanır ve derhal ateşkes kararı gelir. İngiltere ve Amerika, Yunanistan ve Türkiye'yi Cenevre'ye davet ederek savaş olmadan masada çözüm bulmalarını ister. Karamanlis Yunanistan'da yeni hükümetin başına gelmiştir. Cenevre'de 6 gün boyunca tartışmalar sürüp gider. Türkiye tam bir diplomasi bataklığının içine düşmüştür. Konferansta Türk-Yunan kavgası iyice alevlenmiş haldeyken Kıbrıs'ta 30.000 Türk askeri, 120 tank yığılmış halde beklemektedir. İngiliz Dışişleri Bakanı Türkiye'yi durdurmak için Kıbrıs'a 8.000 yeni İngiliz askeri tahsis eder. Amacı bu askerleri Türk ordusunun etrafına dizip onları sıkıştırmaktır. İngilizler Amerika'dan da destek bekler. Ama Amerika Kıbrıs'a asker yollamak istemez. Yunanistan Türkiye'den gelen tüm önerileri reddeder. Arkalarına İngiltere'yi aldıkları için de gayet rahatlardır. Konferansta Türkiye 2 öneri sunar. İki toplum ayrı ayrı 2 bölgede yaşayacak, kendi iç sorunlarını federal hükümet şemsiyesi altında kendileri çözeceklerdir. Bu öneri paketinde Kıbrıs'ın %30'u Türklerin olmalıydı ya da adanın %30'unu kapsayacak şekilde farklı yerlerden 5 kanton oluşturulmalı ve yönetimi Türklere bırakılmalıydı. Bu teklif son şanslarıdır. Yunanlılar karar vermek için 36 saat isterler ama artık Türklerin sabrı taşmıştır. Yunanistan'ın konferansta sürekli oyalama ve zaman kazanma isteğinin de farkındalardır. Cenevre'deki görüşmeler sürerken adadaki Türk köyleri tehdit altındadır. Her geçen dakika çok önemlidir. Ya harekata devam edilmeli ya da hemen bir antlaşma sağlanmalıdır. Dışişleri Bakanımız Turan Güneş bu konferanstan bir sonuç çıkmayacağını anlar. Ankara'yı arar ve o tarihi cümleyi kurar. Ayşe tatile çıksın. Ayşe Turan Güneş'in kızının ismidir. Bu cümle 2. harekatın parolasıdır. Ve nihayet harekatın 2. ayağı başlar. Tutsak Türkler kurtarılır. İstenilen hedeflere varılır. Atina hiçbir müdahalede bulunamaz. Türkler karşısında güçsüzlerdir. Adanın %35'i ele geçirilmiş, bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşmuştur. Bu büyük bir zaferdir. Türk halkı birbirine daha çok kenetlenir. Farklı siyasi görüşlere sahip, farklı hayat felsefesine sahip insanların hepsi bir araya gelir. Aynı Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğinde olduğu gibi şanlı ordumuz Yunanlılara bir kez daha dersini verir. Bu zaferin ardından adanın kuzeyinde yaşayan Rumlar güneye, güneyindeki Kıbrıslı Türkler ise kuzeye geçer. Harekat öncesi Rum kışlası duvarında yazan Cesursan Gelal yazısı yerine Türk askeri aynı duvara Cesursan Gelal demiştin. Cesurum, geldim, aldım yazar. Batı ülkeleri bu harekatın sonucundan hiç de memnun olmaz. Türkiye dünyayı karşısına almıştır. Amerika Türkiye'ye 3 yıl sürecek olan silah ambargosu uygulamaya başlar. Ama Ecevit restini çeker. Türkiye'deki bütün Amerikan üs ve tesislerine el koyar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve gözetimi altına alır. İşte bu zaferden sonra ülkemize ekonomik ambargo koyulur. Türkiye yağ, gaz, ekmek kuyruğuna girer ama Amerika'ya boyun eğmez. Türk lirası dolar karşısında hızla erir ama Kuzey Kıbrıs'ta Yunan bayrağı sallanmaz. İşte yavru vatanımız, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kurulur. Rauf Denktaş da ilk Cumhurbaşkanı seçilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Bu eser hepinizindir. Dağ başını duman